Sinema tarihinin en unutulmaz finallerinden birini düşünün. Ter ve kanla ıslanmış bir bateri. Tüm salonu ayağa kaldıran. İnsanüstü bir solo performans. Ve öğrencisinin sınırları aştığını gören. Bir öğretmenin yüzündeki o nadir, şeytani gülümseme. Whiplash'in finali ilk bakışta bir zafer anıdır. Genç ve hırslı davulcu Andrew Neyman'ın onu cehennemin dibine sürükleyen canavar hocası Terence Fletcher'a karşı kazandığı bir zafer. Peki ya o final bir zafer değil de bir ruhun en trajik çöküş anıysa, ya o davul solosu bir başkaldırı değil tam bir teslimiyet ise? Bugün Whiplash'in katmanlarını aralıyor ve filmin gerçek kötüsünün kim olduğunu ya da ne olduğunu ayrıntılı bir şekilde inceliyoruz. Kabul edelim, Terence Fletcher bir canavar. J.K. Simmons'a Oscar kazandıran bu karakter, sinema tarihinin en unutulmaz kötü adamlarından biri. Öğrencilerine sandalye fırlatan, onlara en acımasız hakaretlerle saldıran, onları psikolojik olarak en dibe çeken bir tiran. Film boyunca nefretimizi ve öfkemizi ona yönlendiririz. Çünkü o karşımızdaki somut kötülüktür. Ancak asıl tehlike Fletcher'ın kendisinden çok onun zihinlere ektiği o zehirli tohumdu. Tehlikeli, baştan çıkarıcı ve o kahredici fikir, mükemmel. Fletcher'ın tüm felsefesi anlattığı o meşhur Charlie Parker hikayesine dayanır. Efsaneye göre genç Charlie Parker sahnede hata yapınca davulcu Joe Jones kafasına bir zil fırlatır. Bu aşağılanma Parker'ı daha çok çalışmaya iter ve onu bir efsaneye dönüştürür. Fletcher için formül basittir. Potansiyeli olan birini al. Onu kırılma noktasına kadar it ve bir sonraki Charlie Parker'ı yarat. İşte filmin asıl kötüsü bu zehirli fikirdir. Gerçek efsanelerin ancak acı, aşağılanma ve insanlık dışı bir çabayla ortaya çıkabileceği miti. Andrew Neyman bu mite iman eder. Bu fikir uğruna kız arkadaşını terk eder. Çünkü harika olmasının önünde bir engel olacağını düşünür. Bu fikir uğruna trafik kazası geçirdikten sonra kanlar içinde sahneye çıkar. O artık bir insan değildir. O harika olma fikrinin bir kölesidir. Fletcher ise bu köleliğin şeytani efendisidir. Ve gelelim o meşhur finale. Fletcher, Andrew'u herkesin önünde küçük düşürmek için ona yanlış bir parça çaldırır. Andrew sahneden ayrılır ama sonra geri döner. Çünkü karşısında kazanması gereken bir savaş ve alt etmesi gereken bir güç vardır. Kendi solosunu çalmaya başlar. Bu bir başkaldırı gibi görünür. Senin kurallarınla oynamıyorum, kendi müziğimi yapıyorum der gibidir. Ama gerçekten öyle mi? O sahnede Andrew, Fletcher'ın en büyük hayalini gerçekleştiriyordur. O, ailesini, aşkını, sağlığını, yani onu insan yapan her şeyi bir kenara atmış. Sadece tempo ve ritimden oluşan saf bir makineye dönüşmüştür. Kanayan elleri, onun insanlığından geriye kalan son parçaların dökülüşüdür. Ve son bakışma, bir öğrencinin hocasını yendiği bir an değildir. Bir yaratıcının yarattığı eserin mükemmelliğini gördüğü andır. Doktor Frankenstein'ın canavarının gözlerini açtığı an gibidir. O bakışta Fletcher, Andrew'a evet başardın, kendini tamamen yok ettin ve mükemmelliğe ulaştın. Benim istediğim tam olarak buydu der. Finalde Andrew bir yarışmayı kazanmamıştır. Fletcher'ın felsefesine tamamen teslim olmuştur. Kazanan Andrew Neyman değil, mükemmellik adı verilen o acımasız fikirdir. Whiplash'in asıl dehası bize bir başarı hikayesi izletiyor gibi yapıp aslında son derece karanlık bir trajediyi anlatmasıdır. Bize en tehlikeli kötülerin her zaman bağıran, sandalye fırlatanlar olmadığını hatırlatır. Bazen en tehlikeli kötü bize daha iyi, olmalısın diye fısıldayan ve bu uğurda kendimizi yok etmemizi isteyen o baştan çıkarıcı fikrin ta kendisidir. Andrew Neyman bir efsane mi oldu? Yoksa sanatın içinde kaybolan bir hayalete mi dönüştü? Karar sizin. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Damien Chazelle'ın sinema sektöründe adından söz ettirdiği bu son derece başarılı eser hakkında görüşleriniz neler? O final sizin için bir zafer miydi? Yoksa bir trajedi mi? Yorumlarda kendi fikirlerinizi paylaşmayı, bu gibi ayrıntılı film analizlerini kaçırmamak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar ayrıntılara takılın.